Vakti zamanında doğunun uçsuz bucaksız topraklarına hükmeden, adaletiyle nam salmış ancak kalbi bir türlü huzur bulamamış bir padişah vardı. Padişah 40 yaşına basmıştı. Saçlarına düşen aklar sadece yılların değil, aynı zamanda ruhundaki o derin yalnızlığın da izleriydi. Sarayın pencerelerinden baktığında güneşin doğuşunu ve batışını her gün aynı hissizlikle izliyordu. Emrinde binlerce asker, ahırında soylu atlar, hazinesinde sayısız altın vardı. Lakin içindeki boşluk bir türlü dolmuyordu. Saraydaki vezirler, nedimeler ve dal kavuklar, padişahın yüzünü güldürmek için her yolu deniyordu. Şairler en güzel kasidelerini onun için okuyor, aşçılar dünyanın dört bir yanından gelen baharatlarla ziyafetler hazırlıyordu. Ama padişah ne bir lokmadan tad alabiliyor, ne de bir mısrada huzur bulabiliyordu. Dünyanın sahibi benim ama bir yuvanın sahibi olamadım diye mırıldanıyordu. Ülkenin dört bir yanından, komşu krallıklardan en güzel prensesler, en asil hanımefendiler saraya davet ediliyor, padişahın gönlünü çalmaya çalışıyorlardı. Fakat padişahın gözü hiçbirini görmüyordu. Sanki kalbi mühürlenmiş, ruhu bir kilit altına alınmıştı. Halkı onun bu durumuna üzülüyor, koskoca imparatorluğun bir varisi olmayacak mı diye fısıldaşıyordu. Padişah bir gün her zamankinden daha ağır bir ruh haliyle uyandı. Dışarıda bahar dalları çiçek açmış, kuşlar neşeyle şakıyordu. Ama onun içindeki kış bir türlü bitmek bilmiyordu. Akşam olduğunda sarayın büyük balkonunda şehri izlerken bir ziyafet verilmesini emretti. Amacı neşelenmek değil, zihnindeki o uğultuyu susturmaktı. Tam gümüş kadehinden şerbetini yudumlayacaktı ki, yanına sarayın en eski nedimelerinden olan, gözleri görmeyen ama kalp gözü açık olduğuna inanılan Sırrı Ana yaklaştı. Sırrı Ana, padişahın elini tuttu ve şöyle söyledi. Hünkârım, o kadehi bırak. İçindeki şerbet değil, bir alın yazısıdır. Sen bugün sarayda otururken, kaderin dağlarda keskin bir kalemle yazılmaktadır. Padişah şaşkınlıkla elini çekti. Ne demek istersin Sırrı Ana? Benim kaderim zaten bu taht değil midir? Yaşlı kadın boşluğa bakan gözlerini padişaha çevirerek şu ürpertici sözleri söyledi. Senin mülkün bu taşlar ve mermerlerden ibaret sanırsın. Ama bilmezsin ki kaçmaya çalıştığın her adım seni o büyük sona daha çok yaklaştırır. Sen bugün bir karar verdiğini sanacaksın ama o karar çoktan verildi. Kader, sen uyurken uyanıktır padişahım. Kadehindeki şerbete bak, nasıldır? Padişah kadehe baktığında dehşetle dona kaldı. Az önce berrak olan şerbetin içinde sanki bir damla kan damlamış gibi kırmızı bir bulut yayılıyordu. Sarayın içinde Sırrı Ana'nın şu sesi yankılandı. Yola çık hünkârım. Çünkü kaçtığın şey aslında senin yuvandır. Ama unutma, kılıcınla kestiğin her bağ gün gelir boynuna dolanır. Padişah bu esrarengiz olaydan sonra o gece yatağında tek bir saniye bile uyuyamadı. O kanlı kadeh hayali gözünün önünden gitmiyordu. Kaderin ona bir oyun oynadığını, onu bir yerlere çağırdığını hissetti. Sabahın ilk ışıklarıyla beraber ağzından şu sözler döküldü. Ben bugün kaderimi sarayın duvarları arasında değil, kaderin yazıldığı o ıssız yollarda arayacağım. Vezirini çağırdı. Bana en sadık atımı hazırlatın. Yanıma da bir miktar azık verin. Kimse peşimden gelmesin, kimse yolumu sormasın. Vezir şaşkınlıkla eğildi. Padişahım, hayırdır inşallah. Sizi korumasız tek başınıza yollara nasıl salarız? Vezir cümlesini bitirmeden padişah elini kaldırdı ve vakti gelince dönerim dedi. Padişah atını şehirden uzak, ıssız patikalara sürdü. 4 gün boyunca sadece rüzgarın fısıltısını ve atının nallarının sesini dinledi.
Geceleri yıldızların altında uyuyor, gündüzleri ise nereye gittiğini bilmeden ilerliyordu. Ruhundaki fırtınalar dinmek bilmese de, doğanın kucağında kendini her zamankinden daha güçlü, daha muktedir hissediyordu. Dağların doruklarına hükmettiğini, rüzgarın bile onun izniyle estiğini sanıyordu. Yolculuğunun 5. gününün sabahında, güneş dağların arkasından kanlı bir bıçak gibi yükselirken, sarp bir yamaçta durmak zorunda kaldı. Gece yaşanan şiddetli bir sarsıntı, dev kayaları yerinden oynatmış ve dar geçidi kapatmıştı. Atından inip bir çıkış yolu ararken, kayaların arasından gelen acı dolu bir inilti duydu. Sesin geldiği yöne doğru yürümeye başladığında, dehşet verici bir manzarayla karşılaştı. Güzel gözlü, ince bacaklı bir dağ ceylanı, devasa bir kaya parçasının altında sıkışmıştı. Arka bacağı taşın altında kalmış, narin gövdesi tozun toprağın içinde perişan olmuştu. Ceylanın iri, simsiyah gözleri korku ve acıyla padişaha bakıyordu. Padişah önce geçip gitmeyi düşündü. "Ben koskoca bir sultanım, vaktimi bir hayvan için mi harcayacağım?" diye geçirdi içinden. Fakat tam o anda elindeki o kadehin içindeki kanlı görüntü aklına geldi. Belki de kader bana burada bir can kurtarma gücü vererek benimle pazarlık yapıyordur, dedi. Padişah, ipek pelerinini bir kenara attı, kollarını sıvadı. Koca kayayı yerinden oynatmak için tüm gücüyle asıldı. Damarları alnında birer urgan gibi kabarıyor, terleri toprağa damlıyordu. Saatlerce uğraştı. Kayaları birer birer kenara itti, elleri kan içinde kaldı. En sonunda devasa bir taşı var gücüyle havaya kaldırdı ve ceylanı altından çekip aldı. Ceylan, özgürlüğüne kavuştuğunda hemen kaçmadı. Aksine, olduğu yerde doğruldu, sersem adımlarla padişahın karşısında durdu. Padişah alnındaki teri elinin tersiyle sildi. Ellerindeki yaralara bakıp gururla gülümsedi. Göğsünü kabartarak ceylana seslendi. "Gördün mü ey biçare hayvan? Eğer ben buradan geçmeseydim, o taşın altında can verecektin. Seni ben kurtardım. Ömrünü bana borçlusun. Şimdi git ve herkese anlat. Bir padişahın elleriyle ölümün pençesinden nasıl sökülüp alındığını gör." Padişah, hayvanın minnet etmesini bekliyordu. Ancak ceylan, bilge ve hüzünlü bir bakışla padişahın gözlerinin içine baktı. O an, doğanın sessizliği içinde padişahın zihninde yankılanan bir ses duyuldu. Bu ses, belki ceylanın ruhuydu, belki de padişahın vicdanı. "Ey hiddetli sultan, kendini ne kadar büyük, ne kadar vazgeçilmez sanıyorsun? Beni senin kurtardığını mı sanırsın? Bilmez misin ki benim kaderimde bugün ölmek yazılı değildi. Yaradan benim rızkımı yeryüzünde henüz bitirmemişti." Padişah duyduğu sözler karşısında dona kaldı. Ceylan nasıl konuşurdu? Bu nasıl olabilirdi? Şaşkınlığını üzerinden atıp Ceylan'ın söylediği sözlere hiddetlendi. "Ne diyorsun? Kayayı ben kaldırdım, teri ben döktüm. Ben olmasam leşin çoktan kartallara yem olmuştu." Ceylan vakur bir tavırla devam etti. "Sen sadece bir memursun sultanım. Kader beni o taşın altına soktuğu an seni de bu yola düşürdü. Sen beni kurtarmayı tercih ettiğini sanıyorsun ama aslında sen o taşı kaldırmakla görevliydin. Eğer sen gelmeseydin, rüzgar eser o taşı devirirdi. Avcı geçer o taşı oynatırdı ya da toprak sarsılır beni oradan çıkarırdı. Beni sen kurtarmadın. Benim vaktim dolmadığı için sen buraya gönderildin. Senin gücün kaderin ötesine geçemez. Sen sadece bir vesilesin." Padişah hiddetle kılıcına sarıldı. "Nankör yaratık! Madem öyle, şimdi canını alayım da gör kaderin vaktin." Ceylan korkusuzca, "Eğer kaderimde şu an ölmek varsa, kılıcın boynumu keser. Ama eğer yoksa, ne yaparsan yap öldüremezsin," dedi.
Padişah, Ceylan'ın bu bilge konuşmaları karşısında olduğu yerde çakılı kaldı. Ceylan, bu sözlerin ardından ormanın derinliklerine doğru sekerek uzaklaştı. Kibri, bu küçük hayvanın sözleri karşısında ağır bir yara almıştı. "Göreceğiz," diye bağırdı boşluğa. "Kaderin bir memuru muymuşum, yoksa efendisi mi? Göreceğiz." Hiddetini üzerinden atmaya çalıştı ve yoluna devam etti. Yolculuğun 7. gününde ormanları, nehirleri, dağları geride bıraktı. Biraz dinlenebilmek için mola vermeyi düşündü, atından indi. Tam o sırada yemyeşil bir vadiyenin kıyısında tuhaf bir manzara gördü. Yaşlı, nur yüzlü bir ihtiyar bir ağaç gölgesinde oturmuştu. Önünde eski, kurumuş bir hayvan derisi vardı ve elindeki kamış kalemle bir şeyler karalıyordu. İhtiyar o kadar odaklanmıştı ki padişahın atının yaklaştığını fark ettiğinde irkildi. Telaşla elindeki deri parçasını saklamaya çalıştı. Bu gizemli tavır, padişahın içindeki o sönmek üzere olan merak ateşini körükledi. Gür bir sesle seslendi. "Hey sen! Dur bakalım ihtiyar! Ne saklıyorsun o elindekileri de? Ne yazıyordun?" İhtiyar, karşısındakinin ihtişamlı kıyafetlerine rağmen hiç istifini bozmadı. Gözlerini padişaha dikerek sakin bir sesle cevap verdi. "Sana ne be adam? Yoluna git. Bu yazılanlar seni ilgilendiren şeyler değildir." Padişah, hayatı boyunca kimseden böyle bir cevap almamıştı. Kanı beynine sıçradı. Kılıcının kabzasına elini attı. "Ben bu ülkenin padişahıyım. Karşında kimin olduğunu biliyor musun sen? Derhal sorduğum soruyu cevapla. Yoksa kellen omuzlarında durmaz." İhtiyar derin bir iç çekti. Yüzündeki nur hüzünlü bir gölgeyle kaplandı. "Hünkârım, ben ne yazdığımı söylersem zaten öleceğim. Sırfımı ifşa etmek benim ecelimdir. Bırak gideyim, sen de kendi yoluna bak." Padişah daha da hiddetlendi. "Zaten öleceksin eğer söylemezsen. Ya şimdi konuşursun ya da kılıcım konuşur." İhtiyar kaçış olmadığını anladı. Deri parçasını açtı. "Hünkârım, ben bu dünyaya gönderilenlerin kaderlerini yazmakla görevlendirildim. Allah'ın emriyle mürekkebim akar, levhim dolar. Bu bir sırdır ve bir insana açıklanması yasaktır. Ama bu sırrı duyanın da, söyleyenin de hayatı değişir." Padişah duydukları karşısında bir an donup kaldı. "Deli mi bu adam?" diye düşündü. Ama ihtiyarın gözlerindeki o derinlik bir delinin değil, bir velinin gözleri gibiydi. Alaycı bir tavırla sordu. "Madem kaderleri yazarsın, söyle bakalım. Benim kaderimde kim var? Kiminle evleneceğim ben?" İhtiyar, deri parçalarını karıştırmaya başladı. Sonunda bir tanesinde durdu. Okudukça yüzü kireç gibi bembeyaz oldu. Sesi titreyerek konuştu. "Padişahım, yazılan şudur. Senin kaderin falan obada çobanlık yapan falan kişinin çadırında bugün 40 günlük olan o kız çocuğudur." Padişah bir kahkaha patlattı ama bu kahkaha neşe değil, öfke doluydu. "Sen benimle eğleniyor musun bre gafil? Ben 40 yaşındayım. Benim kaderim nasıl olur da beşikteki bir bebek olur? Ben 20 yıl o çocuğun büyümesini mi bekleyeceğim? Sen ne saçmalıyorsun?" İhtiyar başını öne eğdi ve "Mürekkep kurudu padişahım. Yazılan neyse o yaşanır. Kaçamazsın," dedi. Padişahın gözlerini bir hırs bürüdü. Kaderine baş kaldırmak istedi. "Benim iradem senin mürekkebinden güçlüdür," diye haykırdı. Atına atladığı gibi ihtiyarın yanından uzaklaştı. Arkasına baktığında ihtiyarın yavaşça yere yığıldığını gördü. İhtiyar adam sırrı açıkladığı için eceline kavuşmuştu. Ama padişahın durmaya niyeti yoktu. O bebeği bulacak ve bu kaderi kendi elleriyle bozacaktı. Güneş batmaya yüz tutarken vadinin derinliklerinde dumanı tüten birkaç kara çadır gördü. Burası ihtiyarın tarif ettiği obaydı.
Padişah bir avcı sessizliğiyle tepeye çıktı ve obayı süzdü. Kaderin ne garip bir cilvesiydi ki. Tam o saatlerde obanın erkekleri sürüleri uzak yaylalara sürmüş, kadınlarsa akşam yemeği için nehir kenarında toplanmışlardı. Padişah atından indi. En kenardaki çadırın önünde yıkanıp direklere iplerle asılmış bebek kıyafetlerini gördü. Ayak seslerini gizleyerek derme çatma çadıra doğru ilerledi. Her adımında yerdeki kuru otların hışırtısı sessizliğin içinde bir gök gürlemesi gibi yankılanıyordu. Çadırın kapısındaki keçe perdeyi titreyen bir elle araladı. İçeride keskin bir tezek dumanı, taze sağılmış süt kokusu ve bebek kokusu birbirine karışmıştı. Köşede duran, söğüt dallarından örülmüş bir beşiği fark etti. Beşiğin başına vardığında, kundağa sarılmış, yüzü parıl parıl parlayan bir bebek uyuyordu. Padişah durdu. Kalbi güm güm atıyordu. "Bu küçücük can mı benim kaderim olacak?" diye geçirdi içinden. Kuşağından keskin kamasını çıkardı. Bebeğin üzerindeki örtüyü açtı, gözlerini kapattı ve kamayı bebeğin göğsünden göbeğine kadar sertçe çekti. Bebek acı bir çığlık attı. Kanlar kundak bezini bir anda kızıla boyadı. Padişah, öldü dedi içinden. Artık kader benim ellerimde. Hızla çadırdan çıktı ve arkasına bile bakmadan atını sarayına doğru sürdü. Bebeğin çığlıklarını duyan annesi çadıra döndü. Gördüğü manzara karşısında feryat etti. Komşular yetişti. Köyün yaşlı şifacı kadını çağrıldı. Kadın, "Öldürmeyen Allah öldürmez." dedi. Bebeğin organlarını nazikçe içeri itti. Karnını temizledi ve çuvaldızla kızı göğsünden göbeğine kadar dikti. Kız günlerce ateşler içinde yandı ama ölmedi. Kaderin ona biçeceği rolü oynamak için hayata tutundu. Aradan tam 20 yıl geçti. Obayı büyük bir kuraklık vurdu. Çoban aile hayvanlarını kurtarmak için mecburen padişahın sarayının yakınlarındaki verimli vadilere göç etti. Padişah ise artık 60 yaşına gelmiş, iyice yaşlanmıştı. Hala bekardı. O gün dağda yaptığı o kanlı eylemi zamanın tozlu raflarına kaldırmış ama içindeki boşluk hiç dolmamıştı. Kader onları adım adım aynı nehrin kenarında buluşturacaktı. Bir gün kız nehir kenarına ailesinin o günkü rızkı için su almaya gitti. Padişah da hava almak için sarayın yakınındaki nehir kenarına gelmişti. Tam o sırada karşı kıyıda bir kız gördü. Kız testisini doldurmak için eğilmişti. Padişah kızı görünce içinde bir şeyler koptu. Hayatında böyle bir güzellik görmemişti. Kızın yüzünde sadece güzellik değil, aynı zamanda anlatılmaz bir masumiyet ve asalet vardı. Padişahın kalbi 20 yıl sonra ilk kez böyle güçlü çarptı. "İşte," dedi, "bunca yıl beklediğim, saraylara layık olan kadın bu." Hemen adamlarını gönderdi. Kızın kim olduğunu öğrenmelerini istedi. Kız o bölgedeki bir çobanın kızıydı. Padişah hiç vakit kaybetmedi. Görücüler gönderildi, altınlar döküldü. Çoban ailesi padişahın isteğine karşı gelemezdi. Hem bu büyük bir onurdu. Düğün hazırlıkları başladı. 40 gün 40 gece şenlikler yapıldı. Bütün halk padişahın nihayet evlenmesine seviniyordu. Düğün gecesi gelip çattı. Padişah odasına girdiğinde heyecandan elleri titriyordu. Hanımına yaklaştı, ona sevgiyle sarıldı. Ancak elini eşinin vücudunda gezdirdiğinde bir gariplik fark etti. Kızın göğsünden aşağıya doğru sert, pütürlü ve derin bir yara izi geliyordu. Padişahın içine bir kurt düştü. Bir an duraksadı ve sordu. "Güzel hanımım, bu vücudundaki izler nedir? Sana ne oldu?" Kız mahzun bir şekilde başını öne eğdi. "Sorma padişahım. Annem anlatırdı.
Ben henüz 40 günlük bir bebekken zalim bir yabancı çadırımıza girmiş. Hiçbir sebep yokken beni bıçakla boydan boya kesmiş. Öldü diye bırakıp gitmiş. Ama Rabbim öldürmemiş. Köyün şifacısı beni çuvaldızla dikmiş. Bu izler o günden kalan acı bir hatıradır. Padişah duydukları karşısında sanki yıldırım çarpmışa döndü. 20 yıl önceki o kanlı çadır, o keskin süt kokusu ve elindeki kama bir film şeridi gibi gözünün önünden geçti. Dizlerinin bağı çözüldü. Öldürmeye çalıştığı bebek şimdi karısı olarak karşısındaydı. Kaçtığı kader onu 20 yıl sonra en zayıf anında yakalamıştı. Yatağından fırladı. Odadaki seccadesini kaptığı gibi yere serdi. Gözyaşları sakallarından süzülürken hıçkırıklara boğuldu. Başını secdeye koydu ve sabaha kadar inledi. Ey Rabbim! Senin yazdığın kaderden kaçılamayacağını, senin hükmünün önüne geçilemeyeceğini bilemedim. Ben kılıcımla kestim, sen rahmetinle diktin. Beni affet Allah'ım, beni affet. Ve o günden sonra bu hikaye dilden dile dolaşarak şu gerçeği gözler önüne serdi. İnsan kaderinden ne kadar kaçarsa kaçsın, kader onu beklediği yerde bulacaktır. Kadere iman eden kederden emin olur. Kadere itiraz eden başını örse vurur kırar. Evet dostlar, bugünkü hikayemizin sonuna geldik. Bir sonraki kıssada buluşana dek en güzele Allah'a emanet olun.